Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Sezonun bitmesine yalnızca 2 bölüm kaldı. Şimdi şöyle bir geriye dönüp baktığımızda dizimiz son birkaç haftadır temposunu biraz yavaşlatmış gibi görünse de bizi bekleyen yeni bölüm adeta o ilk bölümlerdeki heyecanı, tansiyonu ve büyük sırların bir bir ortaya çıkacağı sahnelerle geri dönecek gibi duruyor. Kısacası ekran başında diken üstünde oturacağımız, merakla sahneleri takip edeceğimiz bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz. Bu arada videomuza geçmeden önce eğer siz de sezon finali bölümünde Işıl'ın geçmişte Pembe'ye yaptıklarının artık tamamen gün yüzüne çıkmasını ve herkesin bu gerçekle yüzleşmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım bu konuda kimler bizimle aynı fikirde? Sayımızı birlikte görelim. Ayrıca önümüzde yeni bir sezon daha var ve diziye dair pek çok yenilik de kapıda olabilir. Bu yüzden sizden şunu da öğrenmek istiyoruz. Yeni sezonda artık görmek istemediğiniz, hikayede yer almasını doğru bulmadığınız karakterler kimler? Bu düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin fikirleriniz bu kanalda içerikleri şekillendiren en değerli şey. Şimdi hazırsanız hiç vakit kaybetmeden analiz videomuza geçelim. Bu hafta neler olacak? Kim neyle yüzleşecek? Hangi ilişkiler yeni bir yola girecek? Sezon finalinden hemen önce yayınlanacak olan bu bölümde neler olabileceğini tüm detaylarıyla konuşacağız. Konuşacak o kadar çok konu var ki nereden başlasak bilemiyoruz. Ama isterseniz önce Mary'nin diziye veda etmesinden başlayalım. Evet, yanlış duymadınız. Mary artık yok. Bu ayrılık bazı izleyiciler için şaşırtıcı. Bazıları içinse belki de beklenen bir gelişmeydi. Ama şunu kabul etmek gerekir ki Mary'nin gidişi dizimizi az da olsa etkiler. Çünkü Mary her ne kadar zaman zaman arka planda kalmış gibi görünse de aslında evdeki dengeyi koruyan karakterlerden biriydi. Peki bu noktaya nasıl geldik? Aslında işin temelinde Işıl'ın kurduğu planlar var. Işıl uzun zamandır evde tek söz sahibi olmak isteyen ve her şeyi kendi kontrolünde yürütmek isteyen bir karakter profili çiziyor. Ve bu süreçte de karşısında tehdit olarak gördüğü kişileri yavaş yavaş devre dışı bırakmaya çalışıyor. Nilay'la arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için onun gözünde güvenilir bir yer edinmek adına Mary'i hedef aldı. Tabii ki bunu tek başına yapmadı. Mustafa'nın Mary'ye attığı iftira zaten aralarında soğuyan havayı iyice çıkmaza soktu. Mary yaşadığı bu hayal kırıklığı, gururunun ayaklar altına alınması ve evde kendini artık tamamen yabancı hissetmesiyle birlikte hem evi hem de diziyi sessiz sedasız terk edecek. Mary'nin vedası izleyicileri de ikiye bölmüş durumda. Kimi izleyiciler bu ayrılığı yerinde bulurken, kimileri ise Mary'nin hiçbir karaktere zarar vermediğini, hatta çoğu zaman tarafsız ve yapıcı durduğunu savunarak bu ayrılığa üzüldü. Ama olan oldu ve artık Mary yok. Gelelim Işıl'a. Gerçekten çok ince hesaplar yapıyor. Onun bu hamlesi sadece Mary'e karşı değil, aynı zamanda Nilay üzerinde de evde güçlü bir konum elde etme çabasıydı. Ve kabul edelim ki şu anda geldiği noktada bunu büyük ölçüde başardı. Aile bireylerinin neredeyse tamamı, tabii ki Nursema hariç, Işıl'ı artık kabullenmeye başladı. Güler yüzü, anlayışlı tavırları, her şey alttan alışı. Görünen o ki bu bir taktikti ve işe yaradı. Ama şunu da unutmayalım ki her oyunun bir sonu var. Her yalanın bir gerçeği vardır. Ve artık o sona adım adım yaklaşmaya başladık. Yeni bölümde Işıl için işler kolay olmayacak. Özellikle Pembe'ye yaptığı şeylerin ortaya çıkma ihtimali giderek artıyor. Eğer bu sırlar bir şekilde gün yüzüne çıkarsa Işıl'ın Ünal ailesinin evindeki konumu tamamen alt üst olabilir. Şu an herkesin gözünde sevecen, anlayışlı ve iyi niyetli biri olarak görünen Işıl'ın aslında ne kadar manipülatif bir kişiliğe sahip olduğu ortaya çıktığında aile bireylerinin tepkisi çok ama çok sert olabilir. Çünkü bu kadar zamandır her şey gözlerinin önündeydi. Ama onlar göremediler. Belki de görmek istemediler. Abdullah ise bu süreçte yine olan bitenden tamamen bir haber. Her zamanki gibi kendi içine dönük olaylardan bir haber şekilde hayatına devam ediyor. Ama biz biliyoruz ki bu huzur uzun sürmeyecek. Gerçekler bir bir ortaya döküldüğünde Abdullah da kendini büyük bir fırtınanın ortasında bulacak. Kapıda bekleyen sorunlar artık zile basmak üzere. Yani anlayacağınız yeni bölümde fırtına öncesi sessizlik sona eriyor ve Işıl için taşlar yerinden oynamaya başlıyor. Bir diğer önemli başlığımızsa Kıvılcım'ın hamileliği. Şu sıralar dizide olaylar çok yoğun olsa da
Bu hamilelik konusu özellikle sezon finaline doğru daha da dikkat çekecek gibi duruyor. Şimdilik her şey yolunda gibi görünse de bu süreç öyle sakin geçmeyecek gibi. Çünkü senaristler genellikle böyle duygusal ve umut dolu gelişmeleri sezon finali gibi kritik anlarda büyük sürprizlerle karşımıza çıkarmayı seviyor. Yani Kıvılcım'ın hamileliğiyle ilgili bir risk ya da beklenmedik bir sağlık problemi sezon finalinde gündeme gelebilir. Ancak bu noktada sizleri endişelendirmeyelim. Çünkü her ne olursa olsun bu bebeğin sağ salim dünyaya geleceğini düşünüyoruz. Peki neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü bir yandan da Metehan cephesi var. Metehan karakterinin diziden ayrılacağı bilgisi artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Bu da aslında Kıvılcım'ın yeni bebeğinin hem Kıvılcım hem de Ömer için çok daha özel bir anlam kazanacağını gösteriyor. Yani bir veda yaşanırken bir başka umut doğacak. Metehan'ın gidişi ne kadar üzücü olsa da bu yeni hayat ailedeki herkese moral olacak. Bir tür yeniden doğuşun simgesi haline gelecek. Belki de diziye duygusal anlamda yeni bir yön kazandıracak. Tabi tüm bunlar olurken Ömer cephesinde işler oldukça hareketli. Ömer her zaman olduğu gibi yine sakin, dikkatli ve etrafındaki olayları gözlemleyen bir tavır içinde. Onu dizide diğer karakterlerden ayıran en önemli özellik de bu zaten. Hep birkaç adım önde oluyor. Bu sezonda da benzer bir durum yaşanacak gibi duruyor. Işıl konusunda ilk uyanan, ilk şüphelenen ve gerçeğin peşine düşen kişi büyük ihtimalle Ömer olacak. Çünkü Ömer evde yaşananlara karşı her zaman bir adım mesafeli duruyor ve özellikle aileyi ilgilendiren konularda sezgilerine çok güveniyor. Yeni bölümde ya da sezon finalinde Ömer'in Işıl'a dair bazı ipuçlarını yakalaması çok olası. Hatta belki de Pembe'nin yaşadığı şeylerin izini süren ilk kişi olacak. Bir amca ve bir kardeş olarak Ömer'in sorumluluk bilinci oldukça yüksek. Bu yüzden de olaylara sadece seyirci kalmayacak ve gereken adımları atmaktan çekinmeyecek. Belki herkese göre daha sakin bir karakter olabilir ama gerektiğinde masaya yumruğunu vurmasını da bilir. Bu yüzden sezon finaline doğru Ömer'in Işıl'ın maskesini düşüren ilk kişi olabileceği ihtimali oldukça yüksek. Şimdi gelelim bir diğer çok konuşulan ama henüz netleşmeyen konuya. Nursema'nın hamilelik ihtimali. Evet, belki de şimdilik bu konuda kesin bir bilgi yok. Ama senaryonun gidişatına baktığımızda böyle bir gelişmeye zemin hazırlandığını açıkça görebiliyoruz. Özellikle son bölümlerde Asude ve Firaz'ın bebek istekleri sık sık gündeme geldi. Her ne kadar Nursema bu konuya şimdilik mesafeli yaklaşsa da onun karakter yapısını düşündüğümüzde bu fikre yavaş yavaş ısınması hiç de sürpriz olmayacaktır. Nursema geçmişte çok zor dönemlerden geçti. Evlilik travmaları, aile baskıları, kendi iç dünyasındaki kırgınlıklar derken onun bugünkü olgunluğa ulaşması kolay olmadı. Ama artık hayatında yeni bir sayfa açtı. Firaz gibi onu gerçekten seven, anlayan ve her koşulda destekleyen bir eşi var. Bu da ona kendini daha güvende hissettiriyor. Ve insan ne zaman kendini güvende hissederse o zaman hayatla ilgili daha cesur kararlar almaya başlar. Bu noktada Nursema'nın annelik fikrine yavaş yavaş sıcak bakmaya başlaması oldukça olası. Belki hemen değil ama ya sezon finalinde ya da yeni sezonun ilk bölümlerinde Nursema'nın içinde bir şeylerin değiştiğine tanıklık edeceğiz. Annelik duygusunun filizlenmeye başladığını, hatta belki de bebekle ilgili bir gelişmenin ilk sinyallerinin verildiğini göreceğiz.